Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş farklı bir lastik tekniği anlatacağım. Başlangıç tekniği. Sizler de eminim çok beğeneceksiniz. Hatta ben geçenlerde bir modelin altına uygulamıştım. Çok beğenildi. Çok fazla istek gelince bugün çekmek durumunda kaldım inşallah. E, Sadece bir ters bir düz örgü olacak arkadaşlar. Üzerinde 3 sıra ya da istediğiniz kadar haroşa olacak. Şöyle ip olarak orta kalınlıkta bir örgü ipi 3 numara şişle öreceğim. Şöyle ben masamı toplayayım. Evet, ipimi katladım. 15 ilmek atarak başlayacağım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şişimize 15 tane ilmek atalım. Her tür örgünün altına gönül rahatlığıyla bu lastik modelini başlayabilirsiniz. Çok şık, çok tarz duruyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bebek kollarına, yakalarına başlarken bu modeli uygulayabilirsiniz. Kendi kıyafetlerinize uyarlayabilirsiniz. Evet, şöyle ilmeklerimizi sayalım. 3, 6, 9, 12, 15. Evet, 15 tane ilmeğimi attım. Şöyle iki ipi birbirine bağlayalım. Açılma yapmasın. Çevirdim. Diğer şişimi aldım. Birinci sıradayız arkadaşlar. Her sırayı sayalım. Bir düz, bir ters örüyorum ilk sırada. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Desenimi ikinci sırada yapacağım. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. İpimiz bu taraftaysa ön yüzdeyiz. Şöyle ipi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki düz ilmeği, bakın burası çok önemli. Düz ilmeği şöyle şişimi bakın alttan arkaya alıyorum. Bu düz ilmeği sağ şişime geçirip sol şişimden çıkardım. Bakın sağ şişimde ilmeğim duruyor. Şöyle alttan alıp öne getirdim. Ve sol şişime geçirip bunu düz olarak örüyorum. Model bu şekilde oluşuyor. Tersleri normal şekilde örüyoruz. Bakın karşımda ters ilmek var. Normal şekilde ördüm. Düz ilmeğe gelince bakın alttan geçiyorum. Arkadan düz ilmeğimi aldım. Sol şişime geçirdim. Pardon, sağ şişime geçirdim. Ve altından geçirip sol şişime aktardım. Ve düz olarak örüyorum. Düz ilmekleri bu şekilde öreceğiz. Ters ilmeği normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğe gelince bakın sağ şişimi alttan geçiriyorum. Sol şişimdeki ilmeğimi, düz ilmeğimi aldım. Sol şişimden çıkardım. İlmeğimi alttan çevirdim. Sol şişime geçirip düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğe gelince yine göstereyim. Şöyle bakın alttan giriyorum. Arkadan düz ilmeğimi sağ şişime aldım. Ve şöyle alttan çevirip tekrar sol şişime takıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Evet, çok farklı bir teknik. Ters ilmeğimi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğe gelince alttan giriyorum. Arkadan alıyorum sağ şişime ve çevirip alttan geçip sol şişime geçirdim ve düz olarak ördüm. Bir ters, tersleri normal şekilde örüyoruz. Düze gelince böyle arkadan düz ilmeği alıp geri öne alıp sol şişime geçirdim ve ördüm. Tersimi normal şekilde örüyorum. Evet, son düz ilmeğimi aldım. Sol şişime aktardım ve düz olarak örüyorum. Kalan son ilmeğimi de kenar ilmeğimi de düz örerek
Sıramı tamamladım. Modelin hem arka yüzde bu şekilde oldu hem ön yüzü. İki taraflı da kullanabilirsiniz. Bakın. Aynı görüntü var. Evet, ikinci sırayı ördük. Şimdi üçüncü sıradayız. İlk ilmeğimi bu şekilde örmeden aldım. Tersi ters, düzü düz olarak örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Boyutunun kısa olmasını istiyorsanız bu sırada hemen haroşaya başlayabilirsiniz. Evet, bir düz, bir ters. Ben biraz uzun tutacağım. Model kendini belli etsin diye. Evet, üçüncü sırada bir ters, bir düz örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Dördüncü sıra. Ön yüzden de bir düz, kenar ilmekten sonra bir ters. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. Lastik örgü. Bir düz, bir ters. Kenar ilmeğimi de şöyle ters de örebilirim. Sorun olmaz. Evet, dördüncü sırayı tamamladık. Yeterli diye düşünüyorum. Bir ters, bir düz örgüyü. Bundan sonra 3 sıra haroşa öreceğim. Arka yüzden başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşayı ben önden de arka yüzden de düz olarak örüyorum. O yüzden düz örerek ilerliyorum. Evet. 5. sırada haroşaya başlamış oluyoruz. İpim de gelmiyor. Parmağım zorlanıyor. Evet. Çevirdim. Haroşa örgüme devam ediyorum. Bakın burası ön yüzü. Ön yüzden de kullanılır, arka yüzden de kullanılır bir lastik oldu. Aynı görüntü olacak. Evet, 3 sıra haroşa olana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi lastik örgüden sonra 3 sıra daha haroşa ördüm. Dilerseniz 4 sırada yapabilirsiniz. Size kalmış. Dilerseniz bu lastik bir ters bir düz lastik kısmını daha kısa da tutabilirsiniz. Böyle hoş bir lastik örneği oldu. Ben daha uzun yani daha fazla ilmekle başladığım modelimi göstereyim. Bakın burada da daha fazla ilmek atarak başladım. Şöyle arkası da bu şekilde. İki taraflı kullanılabilir. Gördüğünüz gibi. Evet, hatta üzerine model yapılmış halini göstereyim. Geçen gün dediğim gibi paylaşmıştım. Şöyle bakın. Burada bir ters bir düz lastik örgüyü daha kısa tutmuşum. Ondan sonra 3 sıra haroşa örüp desenime başlamışım. Böyle bayan yeleklerinin altına muhteşem olur. Çocuk yeleklerine hepsine de yakışır diye düşünüyorum. Evet, inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de sonra uygulamak isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Çok yakında Instagram sayfamdan çekiliş yapacağım. Çok hoş, çok güzel hediyeler göndereceğim size. Şimdiden takibe alın isterim. Ören Hanım Emine yazarsanız ya da Ören Hanım YouTube'e yazarsanız sayfamı bulabilirsiniz. Profil resmi aynı. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.